bize öğretilen duyu ve duygularımızla çoğunlukla bir hesapla, yani şunu yaparsam böyle böyle olur, verirsem alabilirim, şöyle davranırsam bunu kazanabilirim diye sol beynimizin veya dış dünyanın bize bazı dayatmaları vardır. Bu bizim bir şekilde hayatta kalabilmemiz ve bazı ego alanlarımızı korumamız için faydalıdır ve iyidir. Bunu bilerek ve şuurlu yaptığımız kadarıyla. Oysa kalp böyle davranmaz. Böyle davranmayı da bilmez. Fakat bazen kişi şöyle düşünür. Bak, ben kalbime göre davrandım, onu dinledim ve zarar gördüm. İşte burada denge söz konusudur. En son onayı verecek olan yer kalbin. Ama sen zihninle ve duygularınla her türlü dedik ya, bütün bilgileri toplayıp onu oraya vereceksin ama son imzayı bırak kalbine atsın. Çünkü kalbin sonuçta olacağının sezgisine de tüm bilgilere de sahiptir sen açtıkça. Bizim mesela thymus bezi diye bir salgı bezimiz var. Tam şu noktada bulunuyor. İman tahtası diye de geçer. Şimdi bunun 21 yaşına kadar çalıştığını ve 21 yaşından sonra artık işlevinin kaybettiğini yıllarca öne sürdüler. Fakat baktılar ki öyle değilmiş. Bazı insanların büyümeye devam ediyor. İşte burası aslında bizim kalp gözümüzün olduğu yerdir. Onun için hani Anadolu'da kayıplarda falan güm güm vurup buraları açmaya çalışırlar ve buranın açılması onun için çok önemlidir. Burası daralıyor veya sıkışıyorsa fiziksel bir şeyden dolayı değil, ruhsal bağlantıyı kestiğiniz içindir. Yani kendi özünüzle, ama özünüz ve ötesiyle diyelim, bağlantıyı açtıkça da burası genişler. Onun için birçok peygamberlerin, evliyaların biz sizin göğsünüzü genişletmedik mi der. Açıp yıkanır, talebinize göre temizlenir, operasyonlar yapılır, ameliyatlar yapılır. Temizlenir, yıkanır tekrar yerine konur. Çünkü bildiklerimizle kalbimizi kirletme durumumuz mevcuttur. Bak, o bana böyle yaptı diye kızgınlık, kin ve çeşitli duyguları biriktirerek kendimizi koruyacağımızı zanneden bir tarafımız vardır. Oysa ki o korku ve duyguları biriktirip ona inanarak aynı olayları tekrar ederken kalbini gerçekten onu yaradan ve onun bütününe, yani parçası olduğu diğer tarafa teslim edebildikçe ise kalp açılır ve teslimiyete gider. Onun için de bütün inanç sistemlerinde en önemli özellik teslimiyettir. Ama bilerek, bir şuurla ve sahibine teslim ettiğinde. İşte o teslimiyete götüren yoldaysa bırakabilmek önemlidir. Yani bırakabildikçe taşlarına yol açılır. Yol açıldıkça ise işte o en baştan anlattığım özünden gelen ışığın etkisi kainatın içerisine güzellikle yansır. Aslında her birimizden bu ışık özümüzden mükemmel bir şekilde gelse ve geçse, yansısa da şöyle bir durum vardır ki kimin borusu ne kadar temizse o kadar temiz bir şekilde yansır. Kimin borularında da ne kadar pas varsa o kadar kirli bir şekilde yansır. İşte o aşırı tutkular, ben merkezci olma durumları ve sadece hep bana deme durumları boruyu kirleten durumlardır. Bir kadın çocuğunu sevmeyle programlıdır. Onun için gece kalkıp ona süt verir. Canından can katmaya çalışır. Bu bir programdır. Annelik programıdır. Otomatiktir. Fakat bu otomatik sevgiyi şuurlu hale getirdiği an bir anne evet öncelikle kendi çocuğunu alır, korur ama başka çocuklardan ayırt edemez. Güneş gibi bakar.
hayır bu benim çocuğum ve diğerlerinden hepsinden ayrı tuttuğu an aslında otomatik sevgi devrededir. Bu benim ailem, sadece onlara sevgi yakıtırım ve diğerlerini sevemem dediği anda kendini ayırdığı için gerçek sevgiden kendisini onun için ayırmış demektir. Aynı işte o güneşin bütün çiçeklere, bütün doğaya sevgisini verdiği gibi vermenin adı onun için sevgidir. Peki şunu diyebilir. Ama bu benim sevgilim, bu benim annem, beni doğuran kişi, bu benim babam, bu benim çocuğum. Tabii ki bunlarla özel bağlarınız ve bağlantılarınız vardır ve sorumluluklarınız da vardır. Önce tabii ki en yakınlarından başlarsın yardımcı olmaya. Fakat hiç tanımadığın herhangi birinden de aslında sorumluluğun vardır. Yani sorumluluk alanımız yavaş yavaş gider, genişler ama sevgi ne kadar koşulsuzlaşırsa, hesap kitap, zihnin alışverişleri veya dalavereleri az giriyorsa işte o kadar siz doğaya, çevreye, dünyaya karşı sevgi, saygı ve akış içinde olursunuz. Ve ne kadar akıyorsanız doğa da sizi o kadar besler. O zaman sadece selamlaşırsınız. Muhabbet başlar. İşte bugün doğayla yaptığımız gibi bir tane çiçekle, bir tane ağaçla, belki bir manzarayla veya birbirimizle yaptığımız gibi bu sevgi muhabbeti başlar. Ve bu sevgi muhabbetleri aslında bizim kendimizde kendimizi sevdiğimizi veya sevmemiz gerektiğini hatırlatır bize. Çünkü öyle bir mekanizma vardır ki kendimizi sevmediğimizde hiçbir şeyi gerçekten sevemiyoruz. Burası çok ince bir alan. Ya ben kendimi hiç düşünmüyorum, sevmiyorum, bilmem ne yapıyorum ama işte şunu çok seviyorum, bunu çok seviyorum. Kendinize söylediğiniz bir yalandır. Kendini sevmeyi bilmeyenin başka birini sevmeyi bilmesi çünkü mümkün değildir. Onun adı işte burada sevgi değildir. Oysa ki kendini sevdiğinde sen bütüne en hayırlı bir insan olarak burada bulunuyorsun. Sana verilen değeri fark ettiğin için, sevildiğini bildiğin için sevmeye başlıyorsun. Buranın altını çiziyorum. Şimdi ikinci bir kavram daha devreye girdi. Sevildiğini bilmeyen kendini sevemiyor. Onun için Allah'ın en sevdiği kuluyum falan diye Evet. düşünmeye başlıyor. Evet, evet. Yani sistemi ne kadar bilirsen, sistemin, yaradanın seni ne kadar sevdiğini hissedebilirsen sen de kendini o kadar sevebiliyorsun. Peki merhametle ayrıştığı yerde nedir sevgi? Şimdi neden merhamet maraz doğuruyor da ne kadar şefkatin olursa olsun o kadar gelişliyorsun değil mi? Çünkü merhametin ardında acıma var. Ama şefkatin ardında kucaklama var. Siz eğer herhangi bir kişiye acıyorsanız o kişiyi aşağıda ve düşük gördüğünüz için acıyorsunuz. Bir yargıyla acıyorsunuz. Bak zavallı gördün mü kendine şöyle yapmış. Zavallı kızcağızın şu durumuna bak. Başına neler gelmiş. Oysa ki şunu görüyoruz ki her birimiz kendi kaderimizi kendimiz seçiyoruz. Kendi ihtiyaçlarımıza göre de kendimiz ifade ederek, onaylayarak hayatımıza kader olarak davet ediyoruz. Şimdi o zaman herhangi bir kişinin kendi ihtiyacına göre davet ettiği veya oluşturduğu kadere iyi veya kötü yargısını yapma hakkını sen nereden alıyorsun? Değil mi? Onu niye aşağıda görüyorsun? Sen onun ihtiyacını biliyor musun? Ama olur mu bak böyle bir kaza geçirmiş. Başına şunlar şunlar gelmiş. Şimdi her biriniz teker teker kendinizde gördüğünüze işte burada okumalar yapıyoruz. İster adı bir hastalığın size faydası olsun, ister ayrılmış bir eşin faydası olsun
veyahut bir zulümün ne kadar faydalı ve hatta sizin tam isteğiniz ve onayınızla başınıza geldiğinin burada hepinize teker teker sohbetlerini, muhabbetlerini yapıyoruz. Peki kendimize görüyoruz da başkasını niye aşağıda görüyoruz? Çünkü kafamızda şöyle bir yargı var. Eğer böyle yapıyorsak. İlahi sistemin adaletinde bir zayıflık var. İşte bunu görmek demek, sistemi eksik görmek demek. Allah'ın adaletinin ayarı kaçmış, kantarın ayarı yok demek. Görmedin mi? Ne yaptı da çocuk işte 3 yaşında öldü? Ne oldu da o adam gencecik yaşta işte başına şunlar geldi? Bunların her bir tanesi yine söylüyoruz ki her birimizin teker teker ısmarlaması ve istekleriyle ona sunulmuş kaderin etkisi. Yani Kaderin Kodu kitabında biz bunu böyle bir miktar anlatıyoruz ama her biriniz belki kendi hayatlarında da zaman içinde bunları yaşadı gördü. O bizi merhametten şefkate gelmek yargıdan alıyor. Evet, bu içimizin yumuşak olması güzel ama şimdi ara sıra hatırlatıyoruz. Hazreti Musa merhametli bir insan. Ama Hızır öyle değil. Değil mi o kıssada? Hiç gözünü kırpmadan bir çocuğu öldürebiliyor. Şimdi dünkü hikayede eşine çok acıyarak davranan bir arkadaşımızı seyrettik. Dedi ki bu acıma sevgi değil. Tam tersine onu o anda itmesi sevgi. Yani biz şimdi evde böyle birisi hastalandı mı bilmem ne yaptı ona böyle bayağı bir kötü davranıyoruz. Hastalığı seçtiysen olabilirsiniz. Hatta işte suç ya baba öyle mi davranırdı bak hastayım bilmem ne yapayım. Sen seçtin. Yani birazcık hani böyle merhametli falan şöyle davransan bilmem ne yapsan. Yani hastalığını onaylayalım mı destekleyelim mi? Şımartalım mı seni? Buna alış da kendini sık sık hasta et diye program mı yapalım sana? Şimdi hangisi sevgi? Ya olur mu insan hani bakmaz mı? Şöyle yapmaz mı? İşte pışpışlamaz mı? Sen pışpış istersen pışpışlarsın. Bakın şimdi sevgi kavramının çeşitli yerlerden dönüyoruz. O zaman gerçekten hayrına olanı yapmak orada sevginin adı. Hatta seni kötü bileceğini bile bile de öyle davranabilirsin. Çünkü o anda onu şımarttığın zaman bak beni seviyor, benimle ilgileniyor diyecek. Ama sen onun hayrına olduğunu bildiğin için ve gerçekten sevdiğin için onun canını yakabilir. Hatta ona bir de iğne yapabilirsin değil mi? Doktor iğne yaptığı zaman şimdi vay canını yaktı demiyorsun. Kestiği zaman, biçtiği zaman oh çok şükür demiyorsun. Her birimiz işte birbirimizin o zaman bu anlamda doktoruyuz. Seviyorsak. Ama sevmiyorsak sırtını sıvazlıyoruz. İşine geldiği gibi davranıyoruz. Karşımızdakinden onay alabilmek için. İşte o onay ihtiyaçlarımız bu ülkede emin olun ki belki %99'umuzdan çok daha fazlasının var. İlahi sistem tarafından sevilmediğini düşündüğümüz için ona ihtiyaçlarımız var. O zaman beni birisi onaylasın. Birisi gelsin benim sırtımı sıvazlasın ve ben sevildiğimi hissedeyim. Birçok kişinin çok çalışması, çok fazla organizasyonlar yapması, çok fazla misafir ağırlaması, işte fazla öne çıkması, birçoklarının temelinde işte bu onay alma ihtiyacı var. Veya sevgilinin onayını almak var. Bana sevildiğimi hissettirsin diyoruz. Oysa ki sen eğer kendi onayını almışsan, kendini sevmişsen, sevildiğini hissettiğin için kendini sevmişsen, o zaman sen kendini onayladığın için başkasının da onayına ihtiyacın kalmıyor. Şöyle bakın. Birçoğumuz bu dünyaya geldiğimiz için
veya yaşadıklarımız için şuur altımızda ilahi sisteme kızabiliyoruz. Yani bizi cezalandırdığı için sanki başımıza bunları getirdi. Bu adamı başıma o verdi. Bu derdi başıma o açtı. Hani derken bir suçlu var ve hem o. Zihninizde böyle değil. Şuur altınızda bütün suçlamalarınız ve kızgınlıklarınız yaradana. Bir sebep buna. Evet. Bütün otoriteyle ilgili şeyler ona. Şimdi öncelikle böyle bir durum var ya. O zaman şöyle düşünüyor zihnimiz. Özellikle bu bizim yaşadığımız coğrafyada bu çok yoğun. Tanrı beni sevmediği için, onaylamadığı için başıma benim bunları getiriyor. Yani beni dövüyor, cehennem azabı çektiriyor. İşte bu onaylanmama duygusu ve hissi bu sefer madem öyle ben dışarıdan onay alayım diyor. Kendinden de değil, Tanrı'dan da değil. İşte bu sevilmeme hali, sevmeme hali kalp gözünüzü kapatıyor. Hani dün şundan bahsettik. Yani kalp gözü en önemli çakranız. Hepsi açık olsun, bu kapalı olsun hiçbir işe yaramaz. Ama bu açık olsun hepsini açar. Hepsini açmaya gücü yeter. Aileden sevgi alamamaktansa kendini sevmeye dönmek mi? Evet. Yani hayat ve kader programlarınızda eğer aileden sevgi alamamak varsa bilin ki içeride bu kodlama vardı. Bakın. Şimdi birçok peygamberlerin hayatlarına falan bakın. Şimdi mesela Hazreti Muhammed'in annesi ve babası çok küçük yaşta ölüyor, değil mi? Bir bakıyorsun şimdi kendisinden 20 yaş büyük bir kadınla evleniyor. Bakın o sevgiyi arıyor aslında. Hayatın sevgisini arıyor. Babasızlığıyla, baba sevgisiyle sürekli ilahi sistemi arıyor. Orayla irtibata geçmeyi arıyor. Şimdi yokluk varlığı da yaratır. Yani siz o yokluk zannettiğiniz şeyin içerisinde neleri dönüştürebilirsiniz? Veyahut isyanla daha aşağıda gidebilirsiniz. Yani birçok onun için babasız veya annesiz çocuğun hayat içerisinde sisteme, dünyaya, hayata çok öfkeli ve isyankar olduklarına şahitlik ediyoruz. Ama nereye isyan var? Oraya. Çünkü diyor ki sen beni sevmediğin için annemi aldın benden. Beni annesiz büyütmenin sebebi sensin diyor. Ya da diyor ki bak tam en fazla ihtiyacım olacak sırtımı yaslayacağım yerden benim babamı aldın. Ve beni zayıf bıraktın. Yine kim suçlu? Yani. Şuur altı böyle çalışıyor. Bunu sanki bir ceza gibi gördüğünde ise sistemle bağımız zayıflayıp oraya küsüyoruz. Kırılıyoruz kendimizce. Onu Diyoruz. nasıl şekillendireceğiz? Öncelikle şimdi bilgisini veriyoruz. Şu ki zaten tam senin ihtiyacın ve talebinle bu bağları kesen sensin. Biz mi? Evet. Gitmesine veya o zamanda o dönemde gidecek olan babayı seçen sensin. Çünkü mesela bir tane örnek vereyim. Bir tane danışanımızda şöyle bir durum meydana gelmişti. Babası erken yaşta ölüyor ve bununla ilgili bayağı üzülüyor, kızıyor ve hala da o zamana kadar bu öfkesi, kızgınlığı devam ediyor. Dedi. Şimdi babasını tekrar getirdik ve babasıyla beraber yaşamaya başladı ve devam ettiğinde gördü ki çok zayıf, cılız, hatta babasıyla çok daha kavgalı ve sorunlu bir hayatı var. Ve tekrardan bu hayata, bu zamana gelip de baktığında şunu gördü. Evet, ben gerçekten kendi gücümü alabilmek için babamın ölümüne müsaade etmişim. Eğer babam hayatta kalsaymış, ben şu andaki bu gücümde, bu kuvvetimde, bu görümde, bu çalışkanlığımda, bu kendime ve etrafıma yeter halde olamayacakmışım. Oraya güvenip sırtımı yaslayacakmışım ve babamla bu anlaşmayı iyi ki yapmışım. Ona teşekkür ediyorum gittiği için. Ama tabii bu dediğim böyle bayağı bir dip vakadan buraya geldi. Onun için her türlü durum ve sistemde,
her birimizin onayı var ama o onayın farklı farklı köşeleri olabilir. Ama ölümler dahil birçok kayıp dediğiniz, kaza dediğiniz durumlarda da benzer imzalar var. Hani dün anlattığımız gibi sistem zaten seni mutlu etmek üzere, taleplerini yerine getirmek üzere bir çalışma yapıyor. Emret diyor, ne istersin? Şimdi zannediyorum yüksek lisanstan bitiyor. Şey yapacağım. Askere gidecek yer bakıyorum kendime. Fakat tam da o sıra böyle Güneydoğu falan çok karışık, herhalde 1992 falan gibi. Veya 91-92. Nerede askerlik yapsam diye yer beğenmeye çalışıyorum. Soruyorum ya, diyorum hani bu işin torpili morpili var mı? Hani bir şey yapınca şöyle olur mu, böyle olur mu? Mümkün diyorlar. Şu anda hani generalin çocuğu olsa şey yok. Yapacak bir şey yok çünkü Güneydoğu çok karışık. Ben de şimdi sabahları Yeşilköy, Yeşilyurt sahillerine falan böyle koşuyorum, yürüyorum falan, bir şeyler yapıyorum. Geçerken bir baktım hava harbi. Aa dedim, ne kadar güzel bir yer burası. Ben dedim askerliği burada yapayım. Kapıdan sokmuyorlar, izin istedim. İşte spor salonuna gittim. Ondan sonra orada işte böyle üst rütbeli bir sürü askerler, şunlar şunlar. Merhaba. Sen kimsin? İşte ben Ünal. İşte ben spor yapıyorum. Şöyle, bu okulu çok beğendim. Ben burada askerlik yapmak istiyorum falan böyle. Hani o anda bayağı bana bir gülüyorlar bıyık altından. Ha öyle mi? Nasıl geliyorsun falan diyor. Hani sen muazzaf mısın? Şöyle misin? Yok diyorum. Hani ben bu okulu çok beğendim de ben burada askerlik yapayım. Neyse orada tanıştık. Sohbetler, muhabbetler falan filan. Nasıl gelinir falan diyorum. Hani diyorlar ki işte şimdi işte o yıl kaç tane şey olacaksa ya bir tane ya iki tane kuradan kişi çıkıyor diyorlar. O kuralar eğer sana denk gelirse gelebilirsin. Zannediyorum 6.000 kişi falandı herhalde o zaman. 6.000'de bir veya iki bir ihtimalim var. Tabii ki diyorlar gelebilirsin ama diyorlar hani bütün herkesin içerisinde böyle bir kuralandırma oluyor. Ha diyorum, ben çok beğendim, geleceğim. 3 ay eğitim sürdü. Bir ayda gitmem. 4 ay sonra oradaydım. Beni karşılarında gördüler. O zaman işte şimdiki bir kısmı emekli olmuştur. Ve ben orada önce askerliğimi yaptım, bitirdim. Ardından da 4 veya 5 sene teşekkür için hizmet ettim. Dedim ben geleceğim buraya. İşte buradaki çocuklara işte judo dersleri, hayat idame dersleri, savaş beden eğitimi dersleri veriyordum. 4 veya 5 sene teşekkürümü sundum. Bir şey istiyorsun, bu mu? Bu. 6.000'de bir mi? Hiç önemli değil. Şimdi her birimizin aslında hayatında böyle binlerce şey var. Peki talep bu kadar karşılanıyorsa, bu kadar sevilip kucaklanıyorsan, o zaman sevildiğini diyor hisset ki, sevildiğini bil ki kendini sevebilesin. Fakat biz işte o kendimizi sevme konusunda kabul edemediğimizde, yani kendimizin şu halini eleştirdiğimizde ve yargıladığımızda sevgimiz de azalıyor. Yani evet seveceğim ama şu tarafım çok eksik. Seveceğim ama buram çok bilmem ne. Bu özellikle birazcık da moda, kültür, din ve kişisel gelişim sistemlerinin üzerimizdeki baskısı. Sen hep eksiksin. Hayır, sen mükemmelsin. Dönüşümün tam başladığı yer burası. Sen şu halinle mükemmelsin zaten. Buraya kadarki kısmında. Ama daha ileriye, daha iyiye gidebilirsin tabii ki. İşte buraya kadarkini kabul ettiğin an ama bu kapı açılıyor. Burası kalbin kabul kapısı. İşte giriş tam burada. Onun için diyoruz ki kabul etmediğimiz hiçbir şey dönüşemediği gibi kabul ettiğin anda kendini öyle güzel bir kucaklıyorsun ki orası sevgi kapısının açıldığı yer. Kendini kabul ettiğin yer. Onun için
Her birimizin önce kendimizi şu ana kadar, şu hale getirdiğimiz yere teşekküre, şükre ve kabule ihtiyacımız var. Ne kadar aslında sade ve basit değil mi? Yani evet, dışarıda bir sürü eylemler yapıyoruz, hareketler, enerjileri arttıralım, şunları bunları. Evet, bunlar önemli. Yiyoruz, içiyoruz, enerjimizi kuvvetlendiriyoruz ama hepsi, emin olun ki, işte bu kapıyı açabilmek için. Çünkü bu kapıyı açtığın an o kendinden kendine, özünden sana akışın başladığı yer ki o an itibariyle artık senin dışarıyla sadece selamlaşma ihtiyacın var. Halleşirsin. Çünkü akışı başlatmamız önemli. Bazen soruyorlar. Eski anlayış ve sistemlerle şu anın arasındaki fark nedir diyorlar. Bak, eskiden bir sürü inanç sistemlerinin uygulamaları var. Tarikatlar var. Değil mi? Tarikatlar falan şimdi hepsi böyle bir azaldı. Çoğaldı gibi görünse de azaldı. Etkinliği çok daha az. Ve büyük bir çoğunluk şu anda ne yapacağını da bilmiyor. Yani ruhuyla nasıl bağlantıya geçecek? İbadet mi yapacak? İşte bir sisteme mi, bir ritüeli mi yapacak? Yani kendiyle, kendinden içeriğiyle nasıl bir selamlaşma yapacak? Nasıl bir bağlantıya geçecek? Çünkü asıl olan bu muhabbet. Bu muhabbet için var. İşte bu muhabbetin başladığı yer o kabul kapısını açtığımız yer. Eğer açamıyorsak, yani kendimizi bu halimize kabul edemiyorsak, illa sürekli değiştirmek, daha fazla hani geliştirmeye çalışmak bile böyle. Bakın, bu kadar ince bir alan. Önce bir dinginleş. Buradasın. Buraya bir gel. Ondan sonra uçarız. Önce şu alana bir konalım da yani yerimizi bir bilelim. Bu yerini bildiğin anda sana şöyle bir seçenek geliyor. Evet diyor, şu anda sen şu havaalanındasın, anladık, öğrendik. Şimdi hangi havaalanına gitmek istersin? Nereye uçmak istersin? Bali mi diyordunuz biraz önce? İşte Nepal mi? Ankara mı? Ama sen buraya konmadın, bir yerlere gitmek istiyorsun. Senin durduğun, bulunduğun yer yok ki bir yere gidesin. İşte kabul kapısı burası arkadaşlar. Yani kalp gözünü açtığın yerde burası. Yunus'un onun için birçok evliyadan en büyük farkı budur. Birçok peygamberden de. Birçok peygamber bir şey aktarmıştır ama hal yaşamak ayrı bir şeydir yani. O hali kabul eden. Bu Anadolu'da her birimize, dilimize, kelimemize, tüm titreşimlerine damgasını vuran bir varlıktır. Yunus Emre. Onun için ateist de itiraz etmez. Hani Alevisi de Sünnisi de bir bakarsın kucaklar yani. Hristiyan da kucaklar, Musevi de kucaklar. Hiçbirine tezat bir şey yok. Değil mi? Adama en ters lafı da söyler. O en ters lafı söylerken bile bir bakmışsın kucaklıyor. İşte oturuyor bir gün, millet cuma namazına tam girecek. Bu böyle toprağa karıştırıyor, eşelip duruyor. İşte bir tane şey kızıyor. Hadi gelsene diyorlar, yani sen burada ne yapıyorsun? Hiç oralı bile değil. Hepsi söylene giriyor. Çıkıyorlar, bu hala toprağa eşeliyor. Bakıyor orada, karıncaları inceliyor, bilmem ne yapıyor. Be diyorlar, derviş bozuntusu. Bak biz burada namaz kılarız, ibadet ederiz. Bu mudur dervişlik? Bu mudur diyor şey. Gel de diyor namaz kıl diyor. O da diyor ki ben diyor kılarım namazımı, niyazımı, namazımı. Eğer diyor kılar isem, kılmaz isem ol hak bilir niyazımı diyor. Şimdi siz bileceksiniz. Başkasının bilmesine ihtiyacınız yok. Birine göstermeye de ihtiyacınız yok. Siz eminseniz sevildiğinize o kapıyı açıyor. İşte onun için o bağlantı kapısı kalpten geçiyor. Ve bu açıldıkça siz sizden yansıyanla daha fazla buluştuğunuz için daha fazla sevginizi akıtıyorsunuz. Bu da sevgi nedir sorusunun ikinci kısmı diyoruz.